28 Mart Salı akşamından herkese merhabalar dostlar. Denizaltı Astroloji kanalına hoş geldiniz. Evet, 29 Mart Çarşamba günü gökyüzünde neler olacak ve burçlarımızla da ilgili önemli bazı konulardan bahsedeceğiz. Önce günün yorumu, daha sonra burçlar yorumuna geçeceğim sevgili dostlar. Umarım Salı gününüz güzel geçmiştir. Evet, Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumunun olduğu bir gündeydik. Bereketli bir gündeydik aslında. Eminim ki hissetmişsinizdir. Özellikle hani Koç burcunda, Terazi burcunda yerleşimleri çok olanlar daha çok hissetmiş olabilirler ve tabii Ateş grubu burçlar da Aslanlar, Yaylar hissetmiş olabilirsiniz. Derece olarak yakınsa büyük düşünmek, büyük projeler, fikirler, para harcamak, işte belki benzer konular gündeminize gelmiş olabilir. Evet, bugün ve öğleden sonra da Ay Yengeç Burcu'na geçti ve şu an Yengeç Burcu'nda ve önümüzdeki çarşamba günde Yengeç Burcu'nda seyrediyor olacak. Günün açılarına geldiğimizde bugün biraz daha tedbirli olmamız gereken bir gün. Çünkü gökyüzünde çok yumuşak açılar yok. Önce onu söyleyeyim bugüne göre. Çünkü hafta başında konuştuğumuz bir konu vardı hatırlarsanız. Uranüs Venüs'e yavaş yavaş artık yaklaşıyor. Ve 31 Mart tam olarak Cuma günü de kavuşumda olacak. Belki çok çarşamba günü hissetmeyebiliriz ama ben o yüzden burçlardan da bahsedeceğim. Perşembe ve Cuma günü başta olmak üzere hani burçlar üzerinde nasıl etkiler yapar bu Uranüs'ün Venüs'te kavuşumu, çünkü önemli bir kavuşum, çünkü tutulmaları tetikleyecek, 5 Şubat'ta yaşadığımız dolunayı tetikleyecek, önemli olabilir. Bakalım neler olacak. Önce evet, bugüne bir bakalım. Bu arada neler var gökyüzünde? Evet sevgili dostlar, bugün Ay Yengeç Burcu'nda dedik, yine birazdan duygusal da hassas ailevi konular gündemimizde olabilir. Duygusal olarak biraz daha geçmişe dönük olabilir. Ailemizin içindeki sıkıntılar, ebeveynlerimizle ilgili konular, onların yaşam standartları veya bir takım evle ilgili konular, gayrimenkullerle ilgili konular, miraslı konular mesela. Bir de bu hani kentsel dönüşüm gibi konularda yine hem ülkemizde hem bizim gündemimizde de olabilir genel olarak. Ve onun yanı sıra tabii ki tam karşısı Oğlak olduğu için bugün Oğlak burçları, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçları başta olmak üzere daha fazla etki alabilirler. Neden alırlar? Hemen başlıyorum. Bu gece hemen geçiyoruz ayın 29'una. Çarşamba günü sabaha karşı 04.32-05.32 arasında Ay Güneş karesiyle başlayacağız bugüne. Dolayısıyla sabah böyle ilk uyandığımız saatlerde önemli çok işlerimiz varsa hani bu saatleri planlamayın. Aksilikler olabilir, yanlış anlamalar, gerginlikler veya istediğimiz sonuçlara varamayabiliriz. Evet, devam ettiğimizde günün ilerleyen saatlerinde bir tane açımız var. Güzel açılarımızı da söyleyeceğim. Önce onu söyleyeceğim. 19 ve 20'de tam olarak en güçlü olacak. Ay Şiron karesi var. Yine burada öncü burçlar ve öncü burçların 15 dereceleri etki alabilir. Konuştuklarımıza, düşündüklerimize dikkat edelim. Böyle bir kırıcı bir durum olabilir. Kırılabiliriz, kırıcı olabiliriz. Önemli bazı görüşmelerimizi bu saat 19 ile 20 arasında denk getirmeyin lütfen. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi gelelim güzel olan açılarımıza. 2 tane güzel açımız var bugün. Bir tanesi Venüs'ün açısı, çok tavsiye ettiğim bir açıdır. Tüm konular için bu arada saat 18.49-20.49'da çok güçlü çalışacak. Ay Venüs sekstili var. Burada hareket etmen gerekir. Mesela güzel bir duygu besliyorsun veya önemli bir haber bekliyorsun veya güzel bir şey yapmak istiyorsun. Mesela örnek gösteriyorum, resim yapmak istiyorsun veya güzel bir makyaj yapmak istiyorsun kendine veya bir kıyafet alacaksın vesaire. Burada harekete geçmen gerekiyor. Karşı tarafı uyarman gerekiyor. Ancak öyle çalışan bir açıdır. Bu saatte her şey güzel olur bu arada. Güzellikle de ilgili, parayla da ilgili, işte bir yemek yaparsın, bir kek yaparsın, artık bir resim yaparsın, bir şarkı sözü yazarsın, her şey güzel olur. Öyle kullanabilirsiniz. Saçınızı boyarsınız mesela. Ve maddi olarak da güzeldir. Evet, ilerleyen saatlerde 21.39-22.39. Bu saatte de ayın Uranüs'te bir sekstili var. Olumlu, şanslı dediğimiz bir açı.
Uranüs şu anda biliyorsunuz Boğa burcunda ve o da 16 derecede. Aslında Venüs'le hemen hemen kavuşum derecelerinde diyebiliriz. Aslında kavuşum kabul edebiliriz bunu. Hani Uranüs-Venüs kavuşumu bugün çalışabilir diye düşünebilirsiniz açıkçası. Bu parasal anlamda ani dalgalanmalar getirecektir. İlişkilerde çok ani radikal değişimler getirecektir. Ve bu saatler, yani bu akşamın 21.39-22.39 sıralarında bu açı çalışabilir bu arada. Değişikliğe, yeniliğe açık bir zaman dilimi. Burada eğer kabulde olursak, bir şeyi reddetmezsek sıkıntı çıkmaz açıkçası. Kabul etmediğimiz, özümseyemediğimiz durumlarda zaten duygusal tepkiler veririz ve orada mutsuz oluruz. Dolayısıyla yani yeniliklere açık olmak gerekiyor. Şimdi diğer yandan günün açıları bu arada bu kadar sevgili dostlar. Bu Uranüs'ün Venüs'le kavuşumu. Şimdi burçlar bazında gideceğiz ama önce tabii Boğa'da olduğu için. Şimdi sabit grup burçlardan başlayacağım. Öyle devam edeceğiz. Hani burçları sırasıyla söylemeyeceğim. Şimdi boğalar. Boğaların yine 14 derece, 15, 16, 17, 18 dereceleri etki alır bakın. Ve hemen karşısında akrep olduğu için. Akrep burçlarının bu dereceleri etki alır. Bu arada sadece güneş değil, yükseleniniz de bu derecelerde ve bu burçtaysa etki alırsınız. Nasıl etki alacağınızı da söyleyeceğim. Ve aynı derecelerde Kova ve Aslan aksı da etki alacaktır. Şimdi bu dediğim gibi 5 Şubat'ı tetikliyor. Geçtiğimiz Ekim ayındaki tutulmayı 2022'de onu tetikliyor. Dolayısıyla burada sürpriz bazı finansal konularda öncelikle değişimler olabilir. Ani piyasa dalgalanmaları, işte borsada, diğer yatırım araçlarında olabilir. Başta bunlar biraz daha asilik, biraz daha isyan, tepki verme, kabul etmeme, reddetme gibi bir enerji çalışacaktır. İlişkilerde çok ani değişimler verebilir. Yön değişiklikleri verebilir. Yani ani kopuşlar getirebilir. Bunun yanı sıra da çok sıra dışı bir teklifle de karşılaşabiliriz. Mesela bir ilişki teklifi de olabilir bu. Sürpriz tanışmalarda olma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Yine bu saydığım 4 burç için bunlar çok güçlü ihtimaller ve biraz sarsıcı olabilir tabii. Biraz bizi şaşırtabilir. Açıkçası doğa olaylarını tetikleyebilme olasılığı da var ama bu daha çok Perşembe ve Cuma günü için geçerli. Fakat dediğim gibi boğalar, akrepler, aslanlar, boğalar böyle bir yeniliğe hazır olun, açık olun. Şimdi en olumlu kimler etkilenir derseniz, mesela sürpriz diyelim, bir para. Mesela oğlaklarla başaklar, toprak elementi. Tabii boğalar için de burada en başta tabii o da hem toprak hem de burcunda gerçekleşiyor. Diyelim ki 16 derecede güneşin var, 16 derece yükselim var ya da Venüs'ün var. Üstünde zaten kavuşum olacağı için kendinde de bir radikal değişiklik yapabilirsin. İşte gidersin saçını bilmem ne renge boyatırsın, aniden tarz, stil değişikliğine gidersin. Böyle bir insanı yenilikçi bir havaya sokar açıkçası. Şimdi başaklara, oğlaklara ne getirebilir? Ani beklenmedik mesela kazançlar getirebilir. Para anlamında güçlü çalışabilir. Statü, kariyer, onunla ilgili, finansla ilgili seyahatler, beklenmedik gelen misafirler, ani gidecek ya da aniden bir yolculuk, mesela bir seyahat olma ihtimali var. Daha çok başaklar için aşk, ilişkiler ve bebek ve çocuk haberleri bakın getirebilir. Özellikle bunu Cuma gününe kadar bekleyin siz. Özellikle hani başaklar, boğalar, oğlaklar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Böyle sürpriz finansal konularda da böyle kazançlar getirebilir. Bu arada böyle bir etkisi var. Şimdi gelelim yine hani olumlu etkilenebilecek burç gruplarına. Burada aslında akrepler, hani söyledik akrepleri ama hani akrepler için ani sıçrayışlar da getirme olasılığı var. Onu tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü neden derseniz bir yandan Mars'tan güzel etki alıyorsunuz. Sırf akrepler değil bu arada. Balıklar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Satürn'den de olumlu bir etki alıyorsunuz. Dolayısıyla ben çok kötü ya da bizi sıkıştıracak bir durum değil de aksine
çok değişik bir yenilik getirebileceğini düşünüyorum. Bu yine su grupları hepsi için geçerli bu söylediklerim. Yengeçler, balıklar ve akrepler. Şimdi yaylar için ve aslanlar için ne getirir derseniz işle ilgili önemli durumlar olabilir. Özellikle yaylar finansal bakımdan bazı nasıl diyeyim banka, kredi, borç gibi alanlar ani böyle bir değişikliğe uğrayabilir. Bir başvurunuz vardır, hiç umudunuz yokken kabul edilebilir, belki de reddedilir. Avukatlık işleriniz varsa, hukuki süreçlerden beklentileriniz varsa burası çalışabilir. Sevgili yaylar, aslanları zaten söyledik. Geriye ne kaldı? Evet, teraziler. Şimdi teraziler için ve koçlar için, şimdi koçlar bir kere terazilere yüzeylik yapıyor, koçları görmüyor. Zaten koçların üzerinde bir Jüpiter var. Koçlar çok etki almayabilirsiniz, onu söyleyebilirim. Koçlar ve teraziler çok fazla etki almayabilir ama koçlar zaten şu anda sizin Jüpiter, Merkür, Güneş hepsi burcunuzda ilerliyor. Gerçekten hayatınızın en verimli ayını geçiriyorsunuz, bunu unutmayın. Ve Jüpiter'in desteğini aldığınız için ki bu arada 18 Mayıs'a kadar devam edecek bir etki. Hem koçlar başta olmak üzere yay ve aslanlara da aynı şekilde bazı güçlü açılarda bulunuyor. Sanırım bütün burçları söyledim arkadaşlar. Şimdi pardon, ikizleri söylemedim değil mi? İkizlere nasıl etkiler yapacak? İkizler de çok etki almayabilirler. Ama ikizlere en çok nerede parayla ilgili konularda yapabilir. Bir de beklenmedik böyle bazı sırlar duyabilirsiniz. Sizden gizlenmiş şeyler duyabilirsiniz. Hani böyle biraz dedikodulara falan da maruz kalın. Böyle şaşıracağınız laflar falan üretilebilir, duyulabilir açıkçası. Hani ikizlerde açıkçası böyle bir etki var diyebilirim. Evet, şimdi bütün burçlarımızı tamamlamış olduk. Terazileri söyledik mi? Teraziler ve kovalar şey için söyledim onu değil mi? Jüpiter'le olan bağında söyledim. Şimdi burada teraziler bu Uranüs'ün Güneş'le kavuşumundan Venüs'le kavuşumundan aslında etki alacak. Neden? 150'lik var orada ve yönetici gezegenleri. Bence teraziler biraz ilişkilerine ve sağlıklarına ve iş yerlerinde olabilecek konulara, böyle ani değişikliklere dikkat etsinler. Bir de eğer bir güzellik estetikle ilgili bir girişiminiz falan varsa bence bu günleri kullanmayın lütfen. Çok marjinal kararlar aldırabilir. Aniden hiç aklınızda olmayan bir durumda böyle bir anlık karar vererek bir radikal bir değişime gidebilirsiniz. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle terazi ve boğalar için daha güçlü. Çünkü Venüs onların yönetici gezegenleri. O yüzden burada en aslında uyarmam gereken burçlardan bir tanesi de bu şekilde sizsiniz. Ve bu kadar söylediğim, bütün burçları söyledim saydım zannedersem. Sevgili dostlarım, şimdi genel olarak hakikaten stresli günlerden geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz ve artık Mart ayı bitiyor. Cuma günü 31 Mart ve hafta sonu artık Nisan ayına giriyoruz ve Nisan ayı da tıpkı Mart ayında olduğu gibi bizi hakikaten şaşırtabilecek. Gerçekten böyle baharın geldiğini artık hissedeceğiz belki ama böyle hava değişimleri aniden olacak yine ve bizim hayatımızda da olacak bunlar. Çünkü Nisan ayında da arkadaşlar çok önemli. Hem 6 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var ve tabii ki önemli bir tutulma ayına giriyoruz. 20 Nisan'da bir güneş tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla güneş tutulmaları ve bu ilk güneş tutulması olacak. Yani Koç Terazi aksındaki ilk tutulma olacak. Dolayısıyla çok da alışık olmadığımız durumlarla, gündemlerle meşgul olacağız. Çünkü gündem ilişkileri olacak. Nisan ayındaki ve 6 ay sonrası için. Valla ilişkilerle ilgili çok sürprizli durumlar bekliyor bizi, onu söyleyebilirim. Çok ani, şok eden evlilik kararları, evlilikler duyacağız. Tabii bunları burçlarımıza göre de konuşacağız. Evlilikler, ayrılıklar bolca olacak. Hiç nasıl diyelim tahmin etmeyeceğimiz ilişkiler başlayacak. Biliyorsunuz terazi
ilişki burcu ve tabii ki demokrasi, hak, hukuk, adalet konuları dünyada ve ülkemizde de daha çok gündemde olacak. Evet, şimdi size 29 Mart gününün, çarşamba gününün özel saatlerini söylüyorum. Bugün ilk saatimiz 9.36-10.27 arasında. Bu sabah biraz gergin uyanabiliriz. Dediğim gibi ay güneş karesi var. Ayın bu evresi bizi çok istediğimiz yönde götürmeyebilir ama bu saati kullanırsanız daha rahat ilerleyebilirsiniz. İkinci saatimi söylüyorum. 15.35-16.27 arasında. Bakın, alışveriş yapmak için, güzellikle ilgili bazı konular için, ilişkinizde böyle güzellikler, ufak sürprizler yapmak istiyorsanız bu saat çok güzel gerçekten. Sevdiğiniz insanlarla bağ kurmak için de. Ve akşam 11 ve tam olarak 12 arasında da yine güzel bir açımız var. Tam böyle akşam saatleri oruç tutanlar biraz geç yatıyor tabii. Sahura kadar da oturabilirsiniz. O yüzden dua etmek için olabilir, keyifli saat vakit geçirmek için, güzel bir sohbet etmek için bence değerlendirin sevgili dostlar. Şimdi bugün 4. saatimi de vereceğim size. Bu vereceğim saat bu arada şöyle kullanabilirsiniz. Mesela tam olarak saat 12.10-13. Çok nasıl diyelim, önemli bir işiniz var. İşte gideceksiniz, bir devlet dairesinde bir işiniz var. Ya da önemli bir imza atacaksınız. Önemli bir konuda bir karar alacaksınız ki önemli konular için söylüyorum bunu. Bu saati kullanabilirsiniz. İşte doktorda bir işin olabilir, önemsemediğin, ertelediğin bir banka işin olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Mesela ciddi konularda işte evlilik gibi, ortaklık gibi, işbirlikleri gibi, anlaşmalar gibi imza atmak için uzun vadeli kalıcı sonuçlar elde etmek istiyorsak bence bu saat güzel bugün. Evet sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Ve videoyu beğendiğinizi ve beğeneceğinizi biliyorum. Yorum yaptığınızı ve yapacağınızı da biliyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum ama ben bu hafta çok yoğundum. Çoğuna sadece beğeniyorum, okuyorum, cevap yazamıyorum. O yüzden eksik etmeyin lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.